Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı yükselen, o ihtişamlı malikanede büyüdü Fidan. Türkiye'nin en güçlü iş insanlarından birinin tek kızı. Güzelliği kadar gururlu, zenginliği kadar yalnız bir kadın. Henüz 20 yaşındayken, hayatının aşkını bir motor kazasında kaybetti. O gün, kalbinin kapılarını sonsuza kadar kapatmaya yemin etti. Bir daha asla dedi. Ama hayat, insanın planlarını umursamaz. Yıllar geçti. Fidan 32 yaşına geldi. Babası ve annesinin ısrarıyla, kalbini yeniden yoklamaya karar verdi. Fakat karşısına çıkan her erkek, onun gözlerine değil, servetine bakıyordu. Aşk değil, hesap kitap vardı. Türkiye'de çok tanınıyordu. Bu yüzden aşkı, sınırların ötesinde aramaya karar verdi. Belçika'ya taşındı. Orada yeni açılan bir mobilya şirketinin başına geçti. Artık sadece güçlü bir iş kadını değil, kendi kaderini yazmak isteyen bir kadındı. Ve o kader, bir iş ilanıyla kapısını çaldı. Sadık. Belçika'da yeni bir hayat kurmaya çalışan, 25 yaşında, yakışıklı bir Türk. 4 kız kardeşin abisi. Babasını kaybettikten sonra, annesi ve 2 bekar kız kardeşiyle yurt dışına taşınmıştı. Onun için hayat, alın teri demekti, onur demekti. Mobilya şirketinin ilanını gördü ve başvurdu. 185 boyu, sporcu fiziği ve kararlı bakışlarıyla işe alındı. Aylar sonra şirketin CEO'su, çalışanlarla birebir görüşme yaptı. Fidan, Sadık'ı ilk gördüğü an, gözlerini ondan alamadı. Kalbi, 12 yıl sonra ilk kez bu kadar hızlı atıyordu. Ama Fidan artık saf bir genç kız değildi. Aşkı sınamak gerektiğini biliyordu. Sadık'ın karşısına lüks arabası olan, zengin görünümlü bir kadın çıkardı. Plan basitti. Eğer Sadık paraya meyilliyse, hemen belli olacaktı. Ama Sadık, zengin bir kalp, zengin bir cüzdandan değerlidir diyordu. Kadın ne kadar yaklaşsa da, Sadık mesafesini korudu. Onun hedefi gösteriş değil, gerçek bir yürekti. Fidan'ın kalbinde bir kıvılcım daha büyüdü. Sonra ikinci sınav başladı. Sadık teşekkür etmek için Fidan'ın ofisine geldi. 1 saat kapıda bekletildi. Ve içeri alındığında şok bir haberle karşılaştı. Maddi sorunlar nedeniyle kendisi ve ailesi işten çıkarılacaktı. O an, birçok insan öfkeyle tepki verirdi. Ama Sadık, başını dik tuttu. Teşekkür etmek için geldiğini söyledi. Gerekirse maaş almadan çalışabileceğini dile getirdi. İşte o an, Fidan, hayatının aşkını bulduğunu anladı. Ertesi gün Sadık'ı asistanı ve özel şoförü yaptı. Ve birlikte geçirilen uzun saatler, aralarındaki sessiz çekimi büyüttü. Ama önlerinde bir engel vardı. Fidan, Sadık'tan 8 yaş büyüktü. Sadık kararsızdı. Fidan ise bir gün ona şöyle dedi. Hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. Ben ne istediğini bilen bir kadınım. Ve senin yanında kendim olabiliyorum. Korkuların, yaşayabileceğimiz güzelliklerin önüne geçmesin. Bu sözler, Sadık'ın kalbinde yankılandı. Annesi Zahra'ya danıştı. Başta karşı çıktı, ama sonunda kararı oğluna bıraktı. Ve aşk, nihayet cesaret buldu. Yıllar geçti, Fidan ve Sadık evlendi. Zaman onları olgunlaştırdı. Ve yaşlılıklarında Türkiye'ye geri döndüler. Bir kızları oldu. Ama kader, garip bir oyun oynadı. Kızları da aşkını yabancı bir ülkede aramak istedi. Tıpkı annesi gibi. Fakat bu kez Fidan karşı çıktı. Hayır dedi. Türkiye'de kalacaksın. Peki neden? Kendi yaşadığı yolu neden kızına yasakladı? Geçmişte yaşadığı hangi acı, hangi korku hala kalbinde saklı? Aşk gerçekten yaş tanımaz mı? Yoksa bazı bedeller, sadece yaşayanın bildiği kadar mı ağırdır? Aşkın yaşı olmaz, 2. bölümü ile yakında, sinemalarda.